Selam dostlar. Sovyet Yolculuğu kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda Ukrayna'daki kıtlık olgusu ve Holodomor hakkında belki de ilk defa duyacağınız şeyler anlatacağım. 20. yüzyılın tarihi yalnızca savaşların, devrimlerin ve sınırların değişiminin tarihi değildir. Aynı zamanda anlatıların, propagandaların ve ideolojik mücadelelerin de tarihidir. Özellikle Sovyetler Birliği gibi dünya siyasetinin merkezinde yer alan bir ülke söz konusu olduğunda gerçeklik kadar bu gerçekliğin nasıl anlatıldığı da büyük önem taşır. Ukrayna'daki Holodomor başlığı altında tartışılan mesele, bu propaganda savaşlarının en çok tartışılan örneklerinden biri haline getirilmiştir. Bu konu onlarca yıldır yalnızca akademik bir tartışma değil, aynı zamanda siyasi ve ideolojik bir çekişmenin parçası olarak ele alınmaktadır. Bu videoda amacımız gözümüze sokulan Soğuk Savaş anlatılarını tekrar etmek değil. Tarih boyunca nasıl politik efsaneler üretildiğini, hangi güçlerin hangi söylemleri dolaşıma soktuğunu ve Sovyet perspektifinden bu olayların nasıl değerlendirildiğini anlamaya çalışmak olacak. Çünkü tarih yalnızca arşiv belgelerinden ibaret değildir. Gazetelerin manşetlerinde, propaganda afişlerinde, politik kitaplarda ve ideolojik mücadelelerde yeniden ve yeniden yazılır. Nazi Almanyası'nın doğuya yönelik genişleme hedeflerinden Soğuk Savaş'ın medya savaşlarına kadar uzanan geniş bir çerçevede kıtlık anlatılarının nasıl şekillendirildiğini birlikte inceleyeceğiz. Bu anlatım boyunca Sovyetler Birliği'ni şeytanlaştıran Soğuk Savaş kalıplarını tekrar etmek yerine olayları sınıf mücadeleleri, ekonomik dönüşümler ve propaganda mekanizmaları bağlamında değerlendireceğiz. Amacımız izleyiciye hazır hükümler sunmak değil, tartışmanın farklı yönlerini ortaya koyarak düşünmeye davet etmek olacak. Çünkü tarih yalnızca kazananların yazdığı bir hikaye değil, aynı zamanda sorgulayanların yeniden okuduğu bir alandır. Şimdi gelin 1930'ların çalkantılı dünyasına doğru bir yolculuğa çıkalım ve Ukrayna'daki kıtlık tartışmasının ardındaki ideolojik mücadeleleri birlikte incelemeye başlayalım. 20. yüzyılın tarihine baktığımızda savaşların yalnızca cephelerde değil, fikirler ve anlatılar üzerinden de yürütüldüğünü görürüz. Özellikle Sovyetler Birliği gibi sosyalizmin kalesi bir ülke söz konusu olduğunda bilgi üretimi ve propagandada sosyalizm karşıtlarının ideolojik mücadelelerinin ayrılmaz parçası haline gelmiştir. Ukrayna'daki 1930'lar kıtlığı ve bugün Holodomor adıyla anılan tartışma da bu bağlamdan ayrı düşünülemez. 1920'lerin ortasına gelindiğinde Avrupa'da yükselen faşist ideolojiler Asya'ya yönelik genişleme planlarını açıkça dile getirmeye başlamıştı. Adolf Hitler'in ünlü Kavgam adlı eserinde Doğu Avrupa'nın ve özellikle Ukrayna'nın Alman ulusal projesi için hayati bir tarımsal kaynak alanı olarak ele alınması bu bakışın erken bir ifadesidir. Kitapta Hitler bu bölgelerin gelecekte Alman nüfusuna yaşam alanı sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğinden ve yerel nüfusun sömürülmesinden söz eder. Bu düşünce yalnızca teorik bir strateji olarak kalmadı, Nazi propaganda aygıtı ilerleyen yıllarda Sovyet karşıtı anlatıları yaygınlaştırarak bu hedefleri meşrulaştırmaya çalıştı. Nazi Propaganda Bakanı Joseph Goebbels'in kampanyalarında Sovyet coğrafyasında yaşanan ekonomik sıkıntılar yalan bir şekilde insanları dramatize etmesi amacıyla sunuldu ve Alman kamuoyunun doğuya yönelik müdahalelere hazırlanması amaçlandı. Bu anlatıların uluslararası ölçekte beklenen etkiyi yaratmadığı durumlarda ise Sovyet karşıtı haberlerin Batı ülkelerindeki basında paralel bir söylem hattı oluşturuldu. Naziler bu amaçla özellikle ABD'nin aşırı muhafazakar ve antikomünist gazetelerini satın alarak devamlı Sovyetler karşıtı yazılar yayınlanması politikası güttü. 1930'larda ABD'li milyoner gazete sahipleri ve beraberindeki gazeteciler Nazi Almanyası'na gidiyor ve Naziler tarafından dostça karşılanıyordu. William Randolph Hearst bu isimlerin başında gelir. Ardından bu gazetelerde çok geçmeden Sovyetleri karalayan yalan haberler birbiri ardına sıralanıyordu. Zira Hartz basını ABD ve dünya genelindeki haber ajanslarında tekel konumundaydı, materyallerin çoğu Gestapo tarafından sağlanmaktaydı. Tekelci sermayenin hakim olduğu o dönemde Gestapo yalanları bir anda gerçeğe dönüşmüştü. Örneğin günümüzde yalan haberleriyle literatüre giren ve sık sık Nazilerin makalelerini yayınlayan Chicago American gazetesi 1935'te Sovyetler Birliği'nde 6 milyon insan açlıktan öldü manşeti atmıştı. Bu elbette açık yalan haberdi. Olaylar zinciri ise çok daha detaylı bir tarihsel süreç barındırıyordu. 1930'ların başında Sovyetler Birliği büyük bir dönüşüm sürecinden geçiyordu.
tarımın kolektifleştirilmesi, sanayileşme hamleleri ve kırsal yapının yeniden düzenlenmesi yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda toplumsal bir mücadele anlamına geliyordu. Bu süreçte topraksız köylüler ile büyük toprak sahipleri arasında sert gerilimler yaşandı. Kolektifleştirme yalnızca devlet politikası değil, aynı zamanda alt sınıfların eşitlik taleplerinin ve mücadelesinin de bir ifadesiydi. Bu sınıf savaşı ortamında, yani mülksüzlerle mülk sahibi sınıflar arasındaki sınıf mücadelesi ortamında zenginlere ait üretim araçlarının tahrip edilmesi, hayvanların bu zengin kişiler tarafından bilinçli bir şekilde yok edilmesi ve tarımsal üretimin sabote edilmesi gibi çok sayıda olay yaşanmıştır. Bu gelişmeler zaten küresel ekonomik buhranın etkisi altında olan dünyada gıda üretimi ve dağıtımı açısından büyük dalgalanmalar yaratmış ve ekonomik açıdan büyük istikrarsızlıklar başlamıştır. Diğer bir konu da salgın hastalıklar konusudur. O dönemde dünyada yaygın olan pek çok salgın hastalık mevcuttu ve toprak sahibi zenginlerin bu az önce anlattığım şeyleri yapmalarından kaynaklı bölge insanının yeterli beslenememeleri nedeniyle bu hastalıklara karşı savunmasız kalmıştır. Daha iyi anlamak için söyleyelim, 1920'lerde İspanyol gribi nedeniyle ABD ve Avrupa'da 20 milyon insan ölmüştür ama kimse bu ülkeleri kendi vatandaşlarını öldürmekle suçlamamıştır. Bu dönemde yaşanan bu kıtlık meselesi uluslararası basında geniş yankı buldu. Özellikle Batı ülkelerinde yayınlanan gazetelerde milyonlarca insanın kasıtlı olarak açlığa sürüklendiğini iddia eden haberler yer aldı. Sosyalistlerse bu haberlerin önemli kısmının ideolojik propaganda amacıyla hazırlandığını söylemekteydi. Örneğin Kanadalı yazar Douglas Tottle, o dönemde kıtlık adı altında yayımlanan fotoğrafların ve anlatıların bir bölümünün farklı dönemlere ait olduğunu ve özellikle Rus İç Savaşı sonrası yıkım yıllarından alınan görüntülerin yeniden kullanıldığını belirtmiştir. İç savaş yıllarında Sovyet topraklarına yönelik dış müdahaleler ve savaş koşulları nedeniyle yaşanan insani felaketlerin daha sonraki olaylarla ilişkilendirildiği ifade edilir. Günümüzde Ukrayna kıtlığı ve ölümler konusuna dair propaganda amacıyla anlatılan pek çok anlatının 8 yabancı ordunun Sovyetleri işgal etmesinin yarattığı savaş koşulları nedeniyle milyonlarca kişinin öldüğü döneme ait oldukları günümüzde iyi bilinmektedir. Dolayısıyla bilgi üretimi asla tarafsız değildir, siyasi mücadelelerin etkisi altında şekillenmektedir. Bu dönemde antikomünist gazeteler sosyalist ekonomilerdeki ilerlemelere dair haberleri yayımlamaktan bilinçli bir şekilde kaçınmış, buna karşılık olumsuz anlatıları devamlı olarak öne çıkarmıştır. Ölü sayıları konusundaki tartışmalar ise ideolojik çatışmanın en görünür alanlarından biridir. Farklı yıllarda farklı rakamların ortaya atılması aslında propaganda yarışının bir sonucudur. Bu sayıların giderek büyütülerek Sovyet sistemini bütünüyle suçlayıcı bir anlatının inşasında kullanılmıştır. 1933'te sadece kıtlık sonucu öldüğü iddia edilen 6 milyon insanın sonrasında 1937'ye kadar uzatılıp 15 milyona kadar yükseltildiği olguları antikomünist propagandaların nasıl şekillenebileceğine dair gerçekleri bizlere gösterir. Zaten günümüzde Batı ülkelerinde komünizmin 10 milyonlarca insanın kurbanı olduğuna dair yapılan propaganda kaynakları da Soğuk Savaş yalanlarının halen ortada gezindiğini bizlere gösteriyor. Soğuk Savaş yıllarında Sovyet karşıtı literatürün genişlemesi bu tartışmanın uluslararası boyutunu daha da derinleştirdi. Bu dönemde yayımlanan birçok kitabın ideolojik mücadele ortamında üretildiği bir gerçek olarak önümüzde durur. Bu yayınların birçoğu siyasal amaçlarla finanse edilmiştir ve kamuoyunu belirli bir yönde, yani sosyalizm karşıtlığı noktasında etkilemeyi hedeflemektedir. Tüm bu tartışmaların ortasında unutulmaması gereken bir nokta vardır. 1930'lar dünyası yalnızca Sovyet coğrafyasında değil, küresel ölçekte krizlerle doluydu. Büyük buhran, ekonomik çöküşler, salgın hastalıklar ve sosyal dönüşümler birçok ülkede ağır insani sonuçlar doğurdu. Bu nedenle yaşanan kıtlık meselesinin tek başına ideolojik suçlama çerçevesine indirgenmesi başlı başına hatalı bir kurgudur. Sonuç olarak Ukrayna'daki kıtlık tartışması yalnızca bir tarihsel olay değil, aynı zamanda anlatıların ve ideolojilerin çatıştığı bir alandır. Marksist tarihsel yorum perspektifinden olayları ele alan kişiler, yaşananları planlı bir yok etme politikası olarak değil, hızlı dönüşüm süreçlerinin, sınıf mücadelelerinin ve propaganda savaşlarının iç içe geçtiği bir tarihsel bağlamda değerlendirir.
Bu bakış açısıyla birlikte aslında sizlere tek yönlü anlatılar yerine farklı yorumları karşılaştırmaya davet ediyoruz ve tarihin yalnızca belgelerle değil, güç ilişkileriyle de şekillendiğini hatırlatıyoruz. Evet dostlar, Ukrayna'daki Holodomor üzerine yapılan tartışmalar bize yalnızca bir tarihsel olayın kendisini değil, tarihin nasıl anlatıldığını da gösteriyor. Bu videoda da anlattığımız gibi olayların yorumlanışı çoğu zaman ideolojik mücadelelerin, propaganda ağlarının ve jeopolitik hesapların içinde şekillenmiştir. Nazi döneminden başlayarak Soğuk Savaş yıllarına uzanan süreçte Sovyetler Birliği'ne yönelik suçlamaların, haberlerin, kitapların ve rakamların nasıl üretildiği ve dolaşıma sokulduğunu sizlere anlatmaya çalıştık. Yaşananlar öyle basitçe antikomünist bir kafayla tek yönlü bir anlatıya indirgenemeyecek kadar karmaşıktır ve sınıf mücadelelerinin, ekonomik dönüşümlerin ve küresel krizlerin iç içe geçtiği bir tarihsel bağlamın söz konusu olduğu görülür. Tarih yalnızca olayları sıralamak değil, aynı zamanda bu olayların hangi gözle anlatıldığını da anlamaktır. Bu nedenle Ukrayna'daki kıtlık meselesi, propaganda savaşlarının ve ideolojik çatışmaların tarih yazımını nasıl etkileyebildiğini anlamak açısından önemli bir örnek sunar. Farklı kaynakları karşılaştırarak, anlatıların kökenini sorgulayarak ve hazır kalıpları tekrar etmek yerine düşünerek yaklaşmak, geçmişi anlamanın en sağlıklı yollarından biridir. Bu bakış açısıyla ele alındığında Ukrayna'daki kıtlık konusu yalnızca geçmişe dair bir mesele değil, günümüzde bilginin nasıl üretildiğini anlamaya dair de bir ders niteliği taşır. Bu video boyunca tarihin bilinçli şekilde tek taraflı anlatılan bir dönemine daha ayrıntılı bir pencereden baktık. Umarım Ukrayna kıtlığı konusuna daha geniş bir açıdan bakmanızı sağlayabilmişizdir. Eğer video sizlere faydalı olduysa ve bu tür tarihsel tartışmaları farklı perspektiflerden inceleyen içerikler ilginizi çekiyorsa videomuzu beğenmeyi ve Sovyet Yolculuğu kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımızda Sovyetleri ve Dünya Sosyalist hareketlerini konu alan belgesel tadında pek çok video yayınlıyorum. Diğer belgesel videolarımıza göz atmak isteyen dostlar videonun açıklama kısmından ulaşabilir. Sovyetlere dair az bilinen konularda başka videolarda hazırlıyorum. Neyi merak ediyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Diğer videolarda tekrar buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın, dayanışmayla kalın.